Yolla bir Karavan YouTube kanalından herkese selamlar. Yine Gökhan abiyle beraberiz. Kıyafetlerimizde değişmedik. Bugün Adria'nın bütün modellerini çekmeye çalışıyoruz ve senin bayıldığın Astella. Bayılmamak elde mi? Şöyle tepkilerini çekeyim senin. Yani bu karavan stil sahibi ya. Her şeyden önce muhteşem bir karavan. Bizim teknecilikte bir şey vardı. Bütün tekneciler bir gün yelkenli kullanır. Finalde de katamaranla bu deniz hayatına devam ederler. Bence bu işin katamaranı da Astella. Oldukça. Yani anlatacak o kadar çok şey var ki bu video kaç dakika sürecek bilmiyorum. Ama ben hayranlıkla ve keyifle inceleyeceğim. Sizinle de paylaşacağım. Öncelikle büyük bir karavan. Onu bir... Şöyle yapalım mı abi? İstiyorsan. Yan taraftan başlayalım. Tamam. Çünkü öbür tarafını çok fazla çekemeyeceğiz ama Gökhan abi orayla ilgili biraz bilgi sahibi. Şimdi bak git bitmiyor. Git bitmiyor. Kapı detayı çok önemli. Bence çok şık, çok güzel bir kapı detayı var. Bütününü gördüğünüzde işte size... Metrobüs. Evet yani metrobüs. Sen gerçi metrobüsün ne olduğunu bilmeyebilirsin bir Antalyalı olarak. Yaşıyorum. Oba, bu yani karavanı çektiğiniz yerde eğer burada oturuyorsanız, burada da manzaranız varsa işte size çok iyi düşünülmüş, iyi bir detay. Keyifli. Bir ev kanepesi, oldukça konforlu, geniş, her şey düşünülmüş. Şimdi biz bu tecrübeleri sizinle paylaşacağız. Birçok şeyi keyifle anlatacağımıza emin olabilirsiniz. Çünkü gerçekten hissettiriyor. Kapı detayı önemli. Çünkü böyle büyük bir kapıda da izolasyona da ihtiyacınız var. Hem ses hem de ısı izolasyonu için düşünülmüş. Fitil sayısı fazla, alüminyum kesitleri oldukça güzel. Yine tabii sineklik düşünülmüş. Unuttuğunuz bir kısım yok. Bir şey var. Ben girebilir miyim? Çok müsaadenle. Çok müsaadenle ama. Şimdi az önce Ali abi anlatırken, şimdi mesela bu kapı çok büyük ya abi. Oldu da açtın ve içeriye soğuk hava giriyor. Adam ne düşünmüş biliyor musun? Buraya bir havalandırma sistemi koymuş. Hoppa. Soğuk hava girmesin diye bir fan sistemi var burada. Yani... Buna hava perdesi deniyor. Özellikle AVM'lerde girerken böyle kafanızın üstünden böyle bir puf diye bir hava üfler. AVM'ye İşte de benziyor zaten. Yani bir AVM, evet ya, tam bir AVM olmuş. Yandan devam edelim. İçeriği çok merak ediyorum ben de. Düz cam, flat camlar. Niye? Çünkü rüzgar direncini minimuma indirmek zorundasınız. Böyle bir kütle zaten ciddi bir rüzgar tutuyor. Bunu da kullanan arkadaşımız çift kabin pick-up'la, Ranger'la çekiyor. 3000 kilo civarında bir ağırlık var bu karavanda. Yani bu böyle hadi aldım buradan çıktım, hemen şurada bir kampa girdim, oradan çıktım 2 gün sonra değil. Siz bir kamp alanına eğer Astella ile geliyorsanız şayet orada bir süre kalacağınız zaten öngörülür. Karavan parkının sahibi oğlanın sünnetini yaptık der zaten Astella ile geliyorsanız. Yani fiyatla alakalı bir şey olacağını zannetmiyorum ama harbiden iyi bir yer ayarlaması lazım. Şöyle arkadan da bir detay göstereyim. Bunları içeriden göstereceğiz. Bunlar başka bir şey. Sky Window'un geldiği uç nokta. Farları efsane yani. Kitle mi? Yok. Açık da çok zorlamak istemiyorum. Bu nedir ya? Yani benim tepkilere bakar mısın? Bu nedir ya? Şurada aydınlatması da var galiba. Yani büyük bir depolama alanı. Şimdi halde zaten devam ediyor. Bütün alanda homojen bir ısıtma sistemi var. Ama burada mobilya detayları da çok önemli. Bitiş finişler çok iyi. Yani sizin öngöreceğiniz her şey sizden önce düşünülmüş, bakın. Kapatalım. Hemen kapattım. Şöyle. Bu arada zaten bu karavanı kullanan kişi de teknik servisten sorumlu olduğu için her şey vardır diye düşünüyorum. Şu iyi bir detay. Zaten standart. Yani dışarıya çıkan. Tabii ki tandem aks olmak zorunda. Böyle bir karavanı zaten tek aksta düşünmek mümkün değil. İçeriye heyecanla göz İçeriye atacağız. girmeden önce ön depoyu açmak ister misin? Ben açamayacağım. Sen açacaksın. Çünkü ön depoda deponun detayı bu. Şöyle bir şey var. Aynı arabalarımızdaki gibi. Hatta şöyle kameram bir alışsın. Şunu çekiyoruz. Sonra ön depo şöyle açılıyor. yapalım. Bir de açılış şeklini izleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü çok hoş bir otobüsvari bir açılış oldu. Ver bana kamerayı. Mi? Sen yeniden aç. Evet. Mandala basıyorum. Tamam. Ve 403 kalktı. otobüs. Sende. Şimdi ne varmış abi burada? Bir kere kesinlikle çift tüp. Ya bu karavanda Alde ne kadar yakar sence? Çok yakar. Çok yakar. Çok yakar. Ama bu artık çok düşüneceğiniz bir şey değil. Çünkü ona bakarsanız işte burada... Adria City Astella. sorumlumuz Astella. Gözümüzün nurudur kendisi. Severiz Astella'yı. Kapı detayını öğrendik az önce. İçeriden açılıyormuş. Çok iyi değil mi abi? Pıt yapıp açılıyor. Yani eskiden şeyler vardı, hatırlarsınız. Ulusoy, turizm. 403 otobüs. Sanatçılar diye. 403 otobüs. Astella'da yine bir ambiyans detayı var. Burada gördüğünüz ışıklar
karavanın tam çevresini dönüyor. Birkaç karavanda daha var, yerli karavanda. Oldukça iyi bir detay. Silikon led var burada. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz şiddetini. Yani dimer'la şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir görüntüsü var. Merak edenler için birkaç gece görüntüsünü bir yerlere ekleriz. Evet, Kaya abi zaten öyle bir şeyleri vardı, fotoğrafları vardı. Assos'a gitmişti bununla ve ben İzmir'de de denk gelmiştim bu karavana. Şu ışıklar yandığı zaman buraya bir villa getirmişler diyorsun. Benim karavanımda da bu var. Özellikle kamp alanlarında en kısık ayarda yakıp uzaklaştığımda benim karavanım orada. Yani bu bir ilgi çekiyor. Bir farkla ben diğer tarafı kapatıp açabilme özelliğini ekledim ki yan komşunuz ışıktan rahatsız olmasın diye. Bak duyarlı karavancı. Sen içine gir, hemen geliyorum Tamam. abi. Şurayı sadece göstermek istiyorum size. Zaten her şeyiyle Alko, altyapı. Şöyle kocaman bir tane cam var ve şu benim çok dikkatimi çekti. Burada az önce bir şey gösterdiler bize. Tabii ben onun yerini tam olarak hatırlayamıyorum ama burada bir pompa var. Duşu aldınız, tabanda su birikmiyor. Buna özel bir pompa koymuşlar. Siz duş aldıktan sonra zemindeki suyu cihaz kendisi vakumluyor ve gidere gönderiyor. Evet, hazır mıyız? Gel bakalım, gel bakalım, gel Nedir bakalım. Gökhan abi? Bu karavanda oturarak video çekebilirim ben herhalde. Evet. Biraz dinleneyim. Bildiğimiz hani Adria'da alışık olduğumuz kontrol paneli. Bu aslında biraz da şöyle bir şey. Karavanın boyutu ne olursa olsun hep alışık olduğunuz dizaynla karşı karşıyasınız. Yani siz bir 4 metre karavanda kullanıyor olabilirsiniz. Bir süre sonra buna da geçmiş olabilirsiniz. Dizayn hep aynı, çok değişmiyor. Adria'nın kontrol paneli oldukça başarılı. Halde tabii ki olmazsa olmaz. Ama o dışarıda göstermiş olduğumuz bir bölüm vardı. Sky Window'lar her iki tarafta da içeride göstereceğiz demiştik. İşte tam da burada. Hemen şöyle bir bakalım. Bütün köşe dönüşlerinde Sky Window kullanmışlar. Tabii ki bunun perdesi zaten var ama bu önemli bir detay. Bunu yapmayabilirdi. Bunu yapmadığı için Astella'da alınmıyor denmezdi. Ama bunun için uğraşmış. Bunun için para harcamış, bunun için işçilik, bunun için mühendislik yapmış. Tebrik etmekten başka bir şey diyemeyiz. Çok güzel. Karavan çok büyük ya. Şöyle dönerek mi gitsek acaba? Şuradan başlayalım o zaman. Hazır başlamışız. Güzel bir konsol. Bu aynı zamanda şu gördüğünüz latalebe yatak da olabiliyor. Bu kanepe. Bu kanepe yatak da olabiliyor. Kullanılan sünger, enjeksiyon sünger, oldukça konforlu. Kaç model acaba? Mesela bak bunun kalınlığı çok fazla. Bizim 613'te bu kadar kalınlık yok. Ya da gerçi Astella diye artık Kalınlık sınıf atladığı için mi? Değil. Bu süngerin teknolojisi. Bu silikon sünger ya da enjeksiyon sünger olarak geçer. Bu kalıp için üretilir. Öyle kesilip kırpılan, bıçakla kesilen, testereyle kesilen bir sünger değildir bu. Gördüğümüz bir şey var mı başka burada? Yani bolca konsol, Alde'nin ünitesi burada. Üzerini kapatmayın diyor zaten. Oldukça. Ya ben bunun rahatlığını da şöyle bir paylaşayım. Nasıl diyeyim size? Çok iyi. Borsa konuşmamız gereken bir ortam. Peki ben hemen standart bir bilgi vermeye çalışayım. Şöyle açalım abi, sana zahmet. Bu arada şey yok herhalde değil mi? Evet yok. Hafele'nin menteşesi var. Depolama alanları. Astella ile ilgili böyle bir ön yargı var. Bir iki Astella kullanıcısıyla bir sohbetimiz olmuştu. Depolama alanı karavana göre çok yok gibi bir şeydi. Belki de fazla insan yaşadığı için mi bilmiyorum ama mesela şunlar yeterli bence. Kullananlar Ama- neyi düşünerek acaba az dediler? Yani böyle bir şey aldığı zaman belki de beklentileri yükseltiyor. Bu da olsa dediği bir şey var. Ben şu anda buradan baktığımda benim için fazlasıyla yeterli. Oradan ben de bakayım mesela şöyle. Oturduk şu an ikimiz de oturma alanına. Buraya bir televizyon, şurada açık raflarınız var. Süs eşyaları, Bose ses sistemi ki nedir? Şöyle bir masamız var. Masada herhalde şunu, sen bana yardımcı ol abi. Nasıl yapıldığını öğreneceğiz herhalde biz de. O taraftan bu tarafa kalkıyor. Evet. Hoparlöre çarpmamak için dikkatli Evet, Bose'ye açalım. çarpmayalım. Bunun illaki bir mantığı vardır. Kapatalım. Peki kalkıyorum abi. Burada oturma alanımızı gösterdik. Ama çok oturma. İstiyorsan ilerleyelim. Dolap var daha böyle arkaya doğru gideceğiz. Şurada sürgüler var. Dometik'in dolabından Şimdi başla abi. Şöyle gidiyorum. Şu bizim Şantigo'da alışık olduğumuz bir şey vardı. Benzer. Ha. Bu bir özellik mi? Evet. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bu nedir ya? Işıkları bu şekilde miymiş düğmeleri? Cık, arkadaş. Şu an bir şeye bastık bence durdurduk. Neyi açıp kapattığımızı da bilmiyoruz. Kaya abi Perteleri videoyu izlediği zaman Kaya abi Yaptınız hakkını mı? helal et. Dometik'le ilgili bir şey açtık ve kapattık. Tamam Gerçekten Gökhan abi. çok Her tuşa başarılı. basacağız diye bir şey yok. Şuradan hemen ilerliyorum. Bak Gökhan abicim hemen özür dilerim. Şurada bir adet mikrodalgamız var. Adria'ların hepsinde bu kombinasyon var. Aslında bunu hiç bozmuyor. Yani buzdolabının rengiyle yukarıdaki dolabı ve aşağıdaki dolabı bütünleşik tutuyor. Şu alanın tamamı siyah ve birbirini tamamlayan bir. Niçin böyle yapıyorlarmış biliyor musun? Bir sohbette geçmişti bu.
Adrian'ın şöyle bir algısı varmış abi. Biz göz yormayacağız. Yani bizim karavanımıza bir yerden baktığınız zaman kafanız karışmayacak. Tek düze, sade ama şık. 3 sistem buzdolabı. Sebzeli Gayet de kalitesiyle yeterli. ayrı. Fazlasıyla yeterli. Yine önemli ayrıntılardan bir tanesi biliyorsunuz. Bu buzdolaplarının özelliği çift açıları olması. Üst dondurucu bölümünün ayrı olması, enerji tasarrufu, içerideki ısının muhafazası. Mikrodalga kullanıyorsanız Yeri ısıtma gayet amaçlı oldukça güzel düşünülmüş bir mikrodalga. Aşağıda da yine aynı şekilde bir tane erzak Çekmecemiz dolabı var. diyebiliriz biz buna. Böyle Yine bir kuru kiler. bakliyatlarınızı koyabileceğiniz bir bölüm. Ayna detayına bakar mısın? Ha, bu da bir dolap. Hani az önce dolap yetersiz demiştik ya, demişlerdi ya. Dolabın içindeki aydınlatmayı da görmeni istiyorum. Şu. Nasıl Peki yeterli bir düşünüyorsun? aydınlatma mı? Bu zaten sadece bir ambiyans aydınlatması. Aydınlatma amaçlı yapılmış bir şey değil. İş görmesi için Evet. değil. Çok karanlıkta zaten görecektir. Burada yedek aydınlatmalarımız Evet, var. şunlarda. Okuma lambaları diye geçiyor ama burada da var. Senin sevdiğin bir şey var burada. Ney? Ha, bulaşık makinesi. Kaya abiler tam zamanlı yaşadığı için Electrolux'ün bulaşık makinesi. Şu bulaşık makinesini 6-7 bin lirayken almadık. 19 bin lira olmuş. Ah, çok Neyse, yerliden devam. Regal iyidir. Şimdi mutfak alanına geçtik. Üstteki çekmeceyi de açalım abi sana zahmet. Gayet şık. Kullanışlı. Şu herhalde kendisinin. Ve burada da 3 tane çekmecemiz var. Doğru mu? Böyle sert mi iyi. bastırıyoruz Yok, bir tık abi? dokunuyorsun sonra bırakıyor. Göster abi sana zahmet. Hop. Bırakası yok. Bıraktı. Tamam. Öğreneceğiz biz de yavaş yavaş. Biz daha şu an Adora'dayız abi. Bunun alpinası var. O sınıfa geçebilmek lazım. O çok Bir büyük koridor var avantaj. ya, dikkat etme bak. Evet, Bak, evet. şimdi bir bölüm var. Yani buradan şöyle biz az önce salon diyelim, bir oturma alanı vardı. Oradan buraya geldik. Bir mutfak var, bir koridordayız. Koridordan da buraya doğru ilerliyoruz. Yani bu çok güzel bir hacim. Bence çok yeterli, çok keyifli. Ve geniş, rahat Evet. yürüyorsun şu an. Yani iki kişi burada çalışırken arkasından geçebilirsin. Görüntüsünün hakkını fazlasıyla vermiş. Az önceki içerideki nişin aynısı burada da var. Buraya kulplu Bardak. kuryelerinizi takıp hem hoş bir aydınlatma hem de emniyet açısından kırılmasını engelleyebilirsiniz. Şurada da gizli raflarımız var. Kullanışlı diyebilirim. Gökhan abi arkaya doğru ilerlerken ben şuradan bir iki tane de mutfak dolabı açayım. Menteşelerde hafele detayı var. Hafeleyi biliyorsunuz sektörün ya da bu işin en iyisidir. En iyisi. Aspiratörü var. Yani olmazsa olmaz. Bunlar hani aspiratörü var diye şaşırıp sizinle paylaşmıyoruz. Bilginiz olsun. Var zaten standartta. Bu karavanı çok az bir kesime hitap ettiğini söyleyebilir misin mesela bir karavan kullanıcısı olarak? Eğer ben geziyorsam bu karavanla seyahat etmem oldukça zor. Dışarıda da söyledik. Çünkü ciddi bir kütle çekiyorsunuz. Hem rüzgar direnciydi, buydu. Bir de buna gideceğiniz yer uygun mu? Bunlar önemli detaylar. Ama bir yerde şu an benim yaptığım gibi karavanı bir yere sabitlediysem, neredeyse sabitlediysem bir kamp alanına, önüne yaşam alanı yaptıysam şayet bu benim için muhteşem bir karavan. Ama gezeceksem zaten Niye var. Değil mi? Doğru. Niye video. Şöyle üst tarafta bir bölmeniz var. Fırının havalandırmasını da oradan görebilirsin. Yani fırın çalıştığında havalandırması da önemli bir detay. Çünkü bazen şey oluyor. Fırın koyuyor ama bütün koku karavanın içine siniyor ama havalandırması burada. Alde'nin dolabı. Hani o sevdiğimiz Alde. Alde'yi de biraz detaylı Gökhan abiyle videolar çekmeye çalışacağız. Biz yeni tecrübe ediyoruz Alde'yi. Çok çok kullanışlı. Şurada da bir şey varmış. Hemen bunu da göstereyim. Burası biraz ölü alan gibi ama muhtemelen frost kontrol değil mi abi şu? Onları açıp kapatabilmek için, kışlama yapabilmeniz için bir alan. Yine kapatalım. Bir şey koyulmaz diyebilirim. Ve en özel yerlerinden bir tanesi banyosu. Bakın burası kasetli tuvaleti. Bu parça kalkıyor. Sesli söyleyebilirsin. Şunu kaldırıyorum. Böyle. Ne oluyor? Altında menteşesi var. Şimdi Tamam. Kaldırdım, hiçbir şey olmadı. tuvaleti rahat kullanabilmen için. Ha, bu havaya kalkıyor. Doğru, burada oturulmaz zaten. Ya öğreniyoruz işte yavaş yavaş. Şık bir aynamız var. Ayna da hareketli. Ayna da hareketli, onun da hareketli. Oba, şurada da. Zaten ışıklar nereden? Burada prizler mi abi? 220. Ve evet, 220 çıkışlarımız. Şöyle bir raf sistemi. Aynamızı şöyle alalım. Burada bir camı ve bunu dışarıda söylemiştim size. Vakum sistemi var değil mi bunda? Teknelerde olan bir şey bu. Duş pompası, duş tahliye pompası. Burada su biriktiği zaman dışarıdaki pompa suyu algıladığı zaman dışarıya atıyor. Ve duşun kapısı. Bu bayağı geniş. Ben şu an kafama göre hareket edebiliyorum. Işıkları da yakalım. Şurada bir havluluk. Detaylar oldukça şık. Yani Adria şeyden vazgeçmemiş. Yani biz bunu Alpina'da da görüyoruz, Adora'da da görüyoruz. Sade.
ve şık. Evet. Yani temel eksende Astella'ya geldik. Hadi buraya abartalım. Burada oymalı bir şeyler yapalım. Yok. Yani yine aynı sadelik ve estetik devam ediyor. Aslında burada görmüş olduğumuz raylar Adora'dakiyle aynı, Alpina'dakiyle aynı, aydınlatmalar aynı. Ama nasıl sunulduğu çok önemli. Gerçekten burada size stil sahibi olduğunu hissettiriyor. Oldukça şık hissediyorsunuz kendinizi burada. Bu karavan başarılı olmuş. Şu ana kadar gezdiğimiz her şeyde bir oturma alanı ve kapısı çok fazla cezbetti. Onun dışında bunu mu alırsın, 663 mu alırsın konusunda 663 alıp gezerim. 663 de mutfaktan dolayı tercih edilebilir. Çünkü onu da biliyorsunuz mutfak ön tarafta. Oldukça geniş bir çok daha çalışma alanı veriyor. Ama çok gezeceksem 613'te listemde yer alır. 663'ün o oturma alanı biraz daha özel ya. Iyi. Benim favorim zaten geleceğim nokta 663. Şurada bir dolabınız var. Askılıklı. Burada Yatak USB başları. çıkışlarınız. Buna komodin diyebilir miyiz? Orası açılıyor mu bilmiyorum. Komodin ama bunların altlarında dışarıdan da gördüğümüz uzun dolap var ya onun alt kısmı burası. Evet. Yani eğer bir kayak takımı ya da benzeri dalış malzemeniz varsa boydan boya burayı kullanabilirsiniz. Kayak takımı olan birisi bu karavanı alıp da Uludağ'a gidebilir mi? Yapıyorlar sıklıkla. Bu karavanla. Yok. Uludağ'a gidip karavanla orada uzun süre kalıp hatta bir hemen otelin yanındaki otoparkta kalıyorlar. İşte ısıtma sisteminden bahsedildi Alpina'nın ya da Adora'nın. Sıklıkla kullanıyorlar ama böyle bir kütleyi oraya götürmek biraz iddialı Bence olur. ben çekinirim. İddialı olur. Şahsen kayar falan diye korkarım. Hemen yatağın diğer tarafında da aynı şekilde dolaptan var. Burayı da kapatalım. Gökhan abinin üşenmeden yaptıkları dediği aydınlatma, arkadaki cam ve üstte yatağın üstünde güzel bir camımız var. Buyurun Gökhan Bey, sizdeyiz. Şunu fark ettin mi? İçerideyken hep dışarıdaymış hissini yaşıyoruz. Evet. Yani her Bir yerde koridorda bize- yaşayamadım onu. Bir tek orada o da Evet. mobilya rengi biraz etkili. Koyu bir mobilya rengi var ama onun dışında her yerde dışarıdaymış gibi hissettik kendimizi. Ve yatak çok büyük ve çok güzel bir yatak var. Baz olarak kullanabiliyor muyuz acaba bunu? Bu kalkıyor zaten, Evet. kullanıyor her iki tarafa. Altındaki bölümde yine görmeyi istemediğimiz işte kablolardı, hortumlardı bunların hepsi onun altından devam ediyor. Kapatıyorum şimdi buradaki ışıkları. Buradaki Var mı bir şey? kapıda- Ha. Yani bir kanal üzerinde gidip geliyor. Köşelerde mandalları var. O mandalları niye kapatıyoruz? Seyahat esnasında hızla gidip bir yere Sağa çarpıp sola zarar çarpmasın vermesin diye. Evet, güzel abi. Farklı bir karavan görmüş olduk. İlk defa Astella'nın içine girdim. En çok beğendiğim yer şu. Oturma alanı. Tabii naçizane benim fikrim. Ve yatak alanı. Banyo güzel ama öyle çok da büyük bir şey aramazsın. Yani bu kadar büyüyüp de Buradaki- hareketlerimi kısıtlayacak bir karavanda aramam. Şimdi 663'ü de biliyoruz. 663 ile bunu tabii ürün olarak değil, kullanış olarak bahsediyoruz. Bu arada da sınıf farkı var. Bambaşka Alpina, bir şey. Astella bunlar bir... Bunun yer aldığı yer bambaşka. Ama şu kısım, yani şu kapının olduğu bölüm, durduğunuz yer, tamam biz şu anda bir parkın içindeyiz ama burayı bir deniz ya da doğa manzarası düşünebilirsiniz. O zaman bunun farkı ortaya Evet. çıkıyor. Yani bu kapılar farkı. Yoksa yatak, mutfak, hani hep alışık olduğumuz, gördüğümüz şeyler. Dolap hep gördüğümüz Adria standartları. Doğru. Bu değil. Farkı yaratan kısım burası. Çıkıyor muyuz? Evet. Var mı anlatacağımız bir şey? Anlatacak çok şey var ama bence bu kadar yeterli. Evet, şöyle bir son kez bir dışından göstereyim size. Hatta güneşte tam vuruyor. Şöyle uzunlamasına bir karavan. Bunun bir büyük boyu da var. Şu an kapıda çok şık duruyorsun. Evet. Gel abi yapar mısın? Hadi videomuzu bitirelim. Teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Sizlere de teşekkür ederiz efendim. İzlediğiniz için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Var mı Gökhan Bey söyleyeceğiniz bir şey? Yolda bir karavanı takip edin. Takip edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir kere de şu ağzından yolda bir karavan YouTube kanalına hoş geldiniz der misin abi? Biraz.